I am Dr. Kathy Dooley. I'm so happy to meet you. Herkese merhabalar. Ben Doktor Kate. Tekrar burada olduğunuz için aranızdan bazılarını tanıyorum. Tekrar burada olduğunuz için çok mutluyum. I'm going to give you an introductory talk on the sciatic nerve in preparation of my visit to Turkey in February for our sciatica lecture series. Kadın geldi. Gelecek Şubat ayında Türkiye'ye ziyaret yapacağım. Bu ziyarette siyatik sinir eğitimi yapacağız. Bunun için öncesinden bir giriş yapmak istiyorum bu eğitime. So let me share with you what you'll see when you take the course in February. I'll give you some sneak peeks into the lecture series. Kurs öncesinde yani Şubat ayında yapacağımız kursta neler göreceğinize dair bir bakış açısı olsun diye bir sunum yapmak istiyorum sizinle. Şu an ekranımı paylaştım. So a little bit about me. I am a chiropractor and an anatomy instructor in New York City, and I have dissected 5,300 sciatic nerves. Kendimden biraz bahsedecek olursam ben bir anatomistim. Aynı zamanda chiropractic uzmanı olarak çalışıyorum ve New York'ta çalışıyorum ve yaklaşık 5.300 siyatik sinir diseksiyonu yaptım. Like most clinicians, I am very fascinated with the pathway of this nerve and its entrapment. Çoğu klinisyen gibi ben de aslında buradaki sinirlerin gidişatı ve işte sinir tuzaklanmalarına çok meraklıyım. Some of the things that we'll talk about in the course in February is how to do a lot of demonstrations and looking for nerve entrapment. But for today, we'll keep it to the anatomy of the sciatic nerve. Yani Şubat ayındaki yapacağımız kursta buradaki sinirin yapısı ve sinirde meydana gelen tuzaklanmalar hakkında konuşacağız. Ama bugün biraz daha anatomisinden de bahsetmek istiyorum size. So when we use the term sciatica, it's typically in reference to a radiating pain on one side of the lower limb. Biz genellikle siyatiği tanımladığımız zaman siyatiğin aslında ağrı hattının bir taraftaki ekstremitede aşağı doğru, bacak boyunca ayağa doğru yayılan bir ağrıyı tarifliyoruz. When there is leg and thigh pain that's greater than back pain, then that is usually deemed sciatica. Burada hem alt bacakta hem de bacakta meydana gelen ağrı aslında beldeki ağrıdan çok daha büyük bir ağrı oluyor. This pain is usually described as radiating pain that moves from the buttock and into the thigh, leg, and foot. Kalça çevresinden başlayıp ayağa doğru ve ayak tabanına doğru yayılan bir ağrı olarak seyiriyor. The tendency to feel numbness or tingling, it tends to be in the same distribution as where the person is experiencing pain. Yani hasta ağrı hissettiği hat boyunca aynı zamanda bir uyuşma, bir karıncalanma da tarifliyor o hat boyunca. Classically, tests like the active straight leg raise and slump tests, these tend to put traction on the sciatic nerve and reproduce the symptoms. Ve klinikte kullandığımız aktif düz bacak kaldırma ve slump testlerini yaptığımız zaman bu testler aslında sinire bir traksiyon etkisi yaratarak ağrıyı ortaya çıkarıyor. While sciatica is usually a coined term for radiculopathy of the lower lumbar and upper sacral nerves, it really is a more general term for radiating pain and numbness. Yani hem üst sakrumdaki hem de alt lumbar bölgedeki ağrı için radiculopathy olarak tanımlansa da daha çok yayılan bir ağrı olarak tariflenilebiliyor. It can affect a huge amount of the population. Almost half of the population will experience sciatica in their lifetime. Yani insanlar hayatları boyunca neredeyse toplumun yarısı bu ağrıyla baş başa kalabiliyor. Some of the causes of sciatica can be
impingement of a single nerve root by a herniated disc. Bunlardan bir tanesi mesela işte herniyasyona uğramış bir diskin tek taraflı bir sıkışmaya maruz kalmasından olabilir. Intervertebral foraminal stenosis can often cause sciatica. Ve diskler arasındaki foramenin sıkışması yani stenoz meydana gelmesi siyatiğe sebep olabilir. Spondylolisthesis can create traction on the nerves and create sciatica. Aynı zamanda belde meydana gelen spondylolistezis de bir traksiyon meydana getirerek sinirde bir siyatik patolojisi yaratabilir. Traumatic events like motor vehicle accidents and traumatic events like surgical positioning and surgical post-surgical trauma can create sciatica. Sen ne zaman Aynı açtın zamanda kendini travma bana? da bu durumlara sebep olabilir. Örnek veriyorum işte motor kazası veya işte ameliyat sonrası ya da postop sonrası meydana gelen bir travma da siyatiğe sebep olabilir. Deep gluteal syndrome, also called piriformis syndrome, can create sciatica. Aynı zamanda derin gluteal ağrı sendromu, buna piriformis sendromu da deniliyor. Bu da siyatiğe sebep olabilir. Excessive long head biceps femoris tension from the upper hamstring can create sciatica. Aynı zamanda aşırı üst taraftaki hamstringde aşırı bir gerginlik de siyatiğe sebep olabilir. And also things like space occupying lesions other than disc, like spinal tumors, that can also create sciatica. Veya işte buradaki diskler dışında da aynı zamanda o bölgede meydana gelen tümörler de siyatiğe sebep olabilir. So the sciatic nerve is a combination of multiple nerves that are coming from the lumbosacral plexus. Ve buradaki siyatik dediğimiz sinir aslında e, lumbar bölgeden meydana gelen ve lumbar bölgeden çıkan bir sürü sinirin toplamından oluşuyor. When people regard a sciatica as radiculopathy, that will be when one spinal nerve root in the sciatic distribution is hit with a space occupying lesion. Radikulopatiden bahsettiğimiz zaman aslında bir tane sinir lifinin belli tek bir bölgede sıkışması ve bu sıkışma sonucu aslında yayılan bir ağrının meydana gelmesi diye konuşabiliriz. This is where you can see that the disc herniation is impacting nerve roots that are in the thecal sac, a sac where the spinal cord has now ended, but the nerves are still present. Ve burada da fotoğrafta gördüğünüz diskin buradaki sinire baskı yapması sonucunda sinir hattı burada bitmesine rağmen e, bir baskıyı görüyorsunuz. The the nerve of the sciatic nerve, though, is made of multiple levels, so it can be created by one spinal level being affected or multiple spinal levels being affected. Buradaki siyatik sinirin hattına baktığımız zaman tek bir sinirle beraber aynı zamanda birden çok sinir de etkilenime uğrayabilir. This is the difference between radiculopathy, which is one spinal level, and peripheral neuropathy, which is multiple spinal levels. Yani burada şunun ayrımını yapabileceğiz. Tek bir spinal seviyede etkilenim varsa radikulopati, birden fazla spinal seviyede etkilenim varsa periferal nöropati diye tanımlayabiliriz. We will also be distinguishing the fact that nerve referral also has another type of origin called scleroderm referral or sclerotome. And a sclerotome is actually bone or ligament referral that mimics sciatica. Burada da aynı zamanda sklerotomlar var. Buradaki sklerotomlar da kemikten veya işte ligamentlardaki problemler de siyatiği taklit edebilir. People like we therapists usually don't use the term sciatica without needing a lot more information. Bazı insanlar aslında çok fazla bilgiyi ihtiyacı hissetmeden
Siyatik terimini de kullanabilirler. So the sciatic nerve is comprised of both the lumbar plexus and the sacral plexus. Siyatik sinir hem lumbar plexus hem de sakral plexus'tan gelebilir. It's very, very important to understand the difference of people getting radiculopathy in one of these 10 levels versus getting sciatic neuropathy from the sciatic nerve entrapment. Buradaki ayrımı yani burada 10 seviye var. 10 seviyede meydana gelen radikulopati ile işte siyatik sinir tuzaklanması arasındaki farkı ayırt etmek çok önemli. So you can see here that the sciatic nerve is formed from the lumbosacral plexus from L4 all the way down to S3. Burada aslında siyatik sinirin lumbosakral plexus'tan yani L4'ten başlayıp S3'e kadar, S3'e kadar dağılımını görüyorsunuz. This largely is regarded as a collection of these 5 major levels. So impact on any of the 5 levels can result in sciatica. Burada aslında tüm bu seviyeler durumu etkileyebilir ya da buradaki herhangi bir seviye de siyatik siniri etkileyebilir. You can see here that the sciatic nerve is formed from these 5 levels, but then has 2 designations, a fibular portion and a tibial portion. Buradaki seviyeler dışında siyatik sinir aslında ikiye ayrıldığını, fibular porsiyon ve tibial porsiyon olarak aşağı doğru ikiye ayrıldığını görüyoruz. You can actually see the sciatic nerve emanating from the anterior aspect of the lumbosacral junction. Aynı zamanda siyatik sinirin lumbosakral bileşkede dağıldığını da görebiliyoruz burada. You can see here the lumbosacral trunk with L4 and L5. Burada lumbosakral gövdeyi görebiliyoruz L4 ile L5 arasında. And then inferior to that, you can see S1, S2, and S3 ventral rami. Onun hemen aşağısında S1, S2, S3 dallarını görüyoruz. And to give you a point of reference, you're seeing here just medial and anterior to it, the urinary bladder. Ve biraz daha fazla bilgi verecek olursak hemen bunların aşağısında ve iç tarafında mesaneyi görüyorsunuz. So this is half the size of the urinary bladder, and look at the size of the sciatic nerve. It is very, very large. Yani bunu söylememin sebebi aslında hem mesanenin hem de siyatik sinirin yapısına bakın, şekillerine bakın. Burada sinirin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Its pathway is largely considered to be the longest pathway of a peripheral nerve bundle. Periferal sinir hattına baktığımız Peripheral. zaman burada aslında en büyük sinir hattını görüyoruz. Its pathway is quite treacherous because of not only its length, but the fact that it can be compressed in various sites. Hem dağılımı gereği hem de uzunluğu gereği çok farklı bölgelerde sıkışma altına kalabilir. So the sciatic nerve emanating from the greater sciatic notch, you can see that it passes deep or anterior to the piriformis muscle. Burada siyatik sinir aslında daha derinden piriformis kasının altından geçiyor. So as it passes deep to the piriformis muscle, it will travel superficial to the other deep lateral rotators of the hip. Ve ondan sonra piriformisi geçtikten sonra gene lateral rotatörlerin biraz daha yüzeyinden geçiyor. All of this is happening deep to what's cut away here, which is the gluteus maximus muscle. Buraları kestiğimizde yani buraları kesmek için ve buradaki derin yapıya ulaşmak için gluteus maximus'u kesmemiz lazım. You can see that it passes between the greater trochanter of the femur and the ischial tuberosity. Buradaki mesafeyi görüyorsunuz. Büyük trochanter major ile tuberous ischium arasındaki mesafeyi görüyorsunuz. So you can see that the sciatic nerve will travel deep to the hamstrings, particularly long head biceps femoris. Ve buradan aşağı doğru inerken
biceps femoris'in büyük başını geçtiğini de görebiliyorsunuz. Its divisions will give motor supply only to the posterior thigh. Ve burada aslında dalları bacağın posterior tarafını besleyen tek dallar oluyor. This is extremely important because someone with sciatic neuropathy, due to compression of the sciatic nerve, will tend to have motor weakness within the hamstring group. Çünkü burası önemli çünkü şöyle bir şey var. Eğer sinir burada sıkışma altında kalmışsa motor ünite bakımından buradaki kaslar da zayıf olacaktır. Conversely, the sciatic nerve doesn't supply sensation to the posterior thigh. Ama siyatik sinir burada aslında hissiyat olarak posterior bacağı beslemiyor. This is very important because it will be a major distinction between sciatic neuropathy and radiculopathy, hitting those spinal nerve root levels. Burası önemli çünkü hani siyatik sinir ve radikulopati yani tek bir bölgedeki radikulopati arasındaki ayrım yapmak için önemli. So the person with sciatic neuropathy will tend to have pain radiating at the back of the thigh, but no numbness. Burada insanlar eğer siyatiği varsa aşağı doğru yayılan bir ağrısı olacaktır. The posterior thigh skin is actually supplied by the posterior cutaneous nerve of the thigh. Buradaki bacağın posterior tarafı aslında posterior cutaneous sinir tarafından besleniliyor hissiyat olarak. This is a nerve that travels just medial and alongside and parallel to this sciatic nerve. Burada aslında siyatik sinire medial taraftan paralel seyreden tek bir sinir. After it passes through the biceps femoris, typically there is a division of the sciatic nerve into its two parts. Biceps femorisi geçtikten sonra siyatik sinir burada yavaşça artık ikiye ayrılmaya başlıyor. It sometimes happens proximally through the piriformis muscle, which will definitely predisposition someone towards sciatica. Bazen bu problem proksimalde meydana geliyor ve bir ön hazırlık oluyor proksimaldeki problem siyatiğin oluşmasına. But in the majority of people, that division happens somewhere in the thigh, away from piriformis. Ama çoğu zaman biraz daha piriformisten uzak bir durumda dallarına ayrılıyor sinir. You can see here the common fibular division, also called the common peroneal division, is more lateral, heading towards the fibula. Biraz daha fibulanın başına doğru giden ve fibulaya yaklaşan common peroneal siniri diye geçiyor. This nerve will supply one muscle of the posterior thigh, which is the short head biceps femoris. Buradaki kas aslında, buradaki sinir sadece biceps femoris'in kısa başını inerve ediyor. Then it doesn't supply for motor anything on the posterior chain past that. It does motor to the lateral and anterior components of the leg. Bu biceps femoris'in kısa başı dışında başka bir yapıyı inerve etmiyor. Ondan sonra aşağı doğru devam ediyor. The tibial nerve is the master of motor control and motor innervation to the majority of the posterior chain below the glute. Yani kalçanın altındaki tibial sinir de aslında bölgenin motor kontrolünü ve motor uyarımı bakımından daha sorumlu olan sinirimiz oluyor. With the exception of short head biceps, the tibial nerve supplies all of the muscles of the posterior thigh, posterior leg, and the bottom of the foot. Biceps femoris'in kısa başı dışında aslında hem posterior bacağın hem de alt bacağın uyarımından sorumlu olan sinirimiz bu. This nerve is sensation along with the common fibular nerve to the posterior calf.
Bu peroneal sinirle beraber posterior kalfe doğru uzanıyor. But at the foot level, the tibial nerve innervates for sensation the bottom of the foot, while the common fibular does the top of the foot. Ve burada ayak seviyesinde common peroneal sinir ayağın ön tarafında e, inerve açısından yer alırken diğer tarafta da tibial sinir devreye giriyor. It's very important to understand these distributions because when someone comes to you and says, my foot is numb, you have to ask them which part. Burada şu çok önemli. Bir kişi size gelip işte benim ayaklarımda uyuşma var diyorsa ayakların neresinde uyuşma var diye soru sormamız lazım ilk başta. If they tend to point out on their foot that the entire top and bottom of their foot are numb, then there's a higher likelihood that it's sciatic neuropathy rather than radiculopathy. Eğer ağrı bölgesini biraz da ayağın dış tarafı ve işte geri kalan alt tarafını gösteriyorsa bu biraz daha siyatik sinirden kaynaklı olabileceğini, siyatik sinir hattını ettiğini gösterebilir. Conversely, if they have just the lateral part of their foot uh, has been numb, that's more of like an S1 radiculopathy. Veya sadece ayağın dış tarafını gösteriyorsa bu S1 radikulopatisi de olabilir. And if they feel pretty much all of their foot is numb except for the medial aspect at the arch, then you rule in the sciatic neuropathy. Ve medial arch dışında diğer ayağın bütün bölgelerini hissediyorsa biraz siyatik sinir izlenimini gösteriyor bize. You want to make the distinction between pain and numbness. So doing a neurological exam is very important. Nörolojik muayene sırasında ağrı ve uyuşmayı birbirinden ayırt etmemiz çok önemli. Because pain from sciatic nerve can exist all the way from the gluteal region down the posterior chain and into the foot. Çünkü siyatik sinir burada kalçadan başlayıp aşağı posterior bütün zincirlere doğru gelebilir. The easy way to remember it is that the more area that's covered with pain, the more tendency it tends to be sciatic neuropathy. Burada hatırlamamız için kolay bir yol söyleyecek olursam alan ne kadar fazlaysa ve alan ne kadar büyükse ağrı açısından siyatik sinirin etkilenme olasılığı o kadar fazladır. The more the person has a zebra stripe presentation of pain, that tends to be a little bit more radiculopathy. Biraz daha böyle zebra şekli gibi, hatları gibi ağrı tarifliyorsa kişi bu biraz daha radikulopatiyi gösteriyor aslında. For instance, this is a peripheral nerve distribution chart. Örnek verecek olursak burada feral sinir hatlarını görüyorsunuz. When peripheral nerves are made of multiple spinal levels, they tend to present with patches of loss of sensation. Spinal seviyede baktığımız zaman periferal sinirleri farklı farklı bölgeleri kapsıyorlar bu sinirler. Yani 3 sene sonra onlar For the sciatic nerve, it would be what you see here in purple and what you see here in more of the peach color. Siyatik sinir burada biraz daha mor ve kahverengimsi yapıları gösteriyor aşağıda bize. Versus radiculopathy will give you a dermatomal distribution loss. So it will look like a very long stripe rather than a patchwork loss. Radikulopatiye göre biraz daha size böyle dermaton hatları boyunca şikayet gösterirler. For instance, you can see here the L5 nerve root loss will start at the upper gluteal region, the lateral thigh, the lateral anterior leg, and then the top and bottom of portions of the foot. Mesela L5'e baktığımız zaman kalçanın üst tarafından başlayıp bacağın lateral hattı boyunca ve ön bacağı, alt bacağın lateral ön tarafı boyunca
ayağın üstü ve ayağın arkasını gösterecek bize. But notice how the L5 nerve root differs from S1 here in yellow. Ama burada L5'in S1'den farklı olduğunu görün lütfen. Sarı tarafta S1 etkilenimi var. S1 is more of the middle and inferior gluteal region, more of the posterior lateral thigh, posterior calf, and lateral foot. S1 biraz daha alt kalça bölgesinden başlayıp bacağın arka tarafı ve kalfin arka tarafı ve ayağın dış tarafı hattını seyrediyor. That's why it's very crucial to know the maps of the peripheral nerve distributions as well as the maps of the dermatomal distributions. Burada hem periferal sinir dağılımlarını hem de dermatom dağılımlarını bilmek çok önemli. So if you look here, this is sclerotome referral. Eğer buraya bakacaksak bu sklerotom dağılımını gösteriyor bize. So for sclerotome referral, this is when you have bones, ligaments, capsules that are so irritated that they will give feedback and crosstalk to the spinal cord. Burada sklerotomlar aslında kemikler, eklemler ve işte bağların oldukça etkilenmesi ve etraftaki bağ dokulara mesaj göndermesi sonucu oluşuyor. These areas don't ever produce numbness, but they can produce pain referral. Bu bölgeler uyuşma oluşturmuyor ama ağrı oluşturabiliyorlar. And as you notice, none of these cross into the foot. So for it to be sclerotome referral, the foot cannot be involved. Sklerotomdan bahsettiğimiz zaman bu bölgelerin hiçbirisinde ayak bölgesini kapsamıyorlar ve ayak burada işin içerisinde değil. The distribution is wider and more diffuse. Bölge dağılımı daha geniş ve daha karmaşık. You can see here for the L5 and S1 distributions in purple and yellow, respectively. Sarı ve mor renklere baktığımız zaman L5 ile S1'i görebiliyoruz. Notice how the L5 nerve root and S1 nerve root referrals from the bones and ligaments both stop just proximal to the ankle. Ve hem L5'e hem de S1'e baktığımız zaman ayak bileğinin proksimalinde sonlanıyorlar. I find these very often when someone has pain distributions down the leg with no numbness, that there's usually a lumbosacral facet problem. Ve genellikle buradaki dağılım aslında bazı kişilerin belli uyuşmaları varsa ve ayak bileğinin üstünde bitiyorsa biraz daha lumbosakral faset problemini tarifliyor bize. When someone has like discogenic problems that aren't hitting the nerve root, like a bulging disc, they can actually have these pain referrals. Aynı zamanda böyle bulging tarzı problemleri olan ve işte bu problemlere sahip olan insanların da buradaki sinir hatları boyunca şikayetleri olabilir. So sometimes my patients will think that they have a disc herniation due to their pain, and they'll get an MRI study, and it'll show they have a bulge but no herniation. Bazen hastalar işte ağrıları var. Bu ağrıların aslında disk herniyasyonundan kaynaklı olduğunu söylüyorlar ama MR çektiklerinde sadece bulging'i görüyorlar. I actually have all these patterns in my office, so I can have them point to them and I ask them which one of them most represents their pain referral. Bu genellikle buradaki chartlar ofisimde asılı ve onlara soruyorum hani hangisi sizin ağrınıza daha yakın. Sometimes my patients are very surprised because they will go to the doctor and they have pain on one side, but they'll end up showing on an MRI they have a disc herniation on the other side. Bazen hastalarım şaşırabiliyorlar. İşte doktora gidiyorlar ve işte MR çekiyorlar ve bir bakıyorlar ki aslında herniyasyonları çıkıyor ama ağrının tam tersi tarafta herniyasyonuna sahipler.
MRI is a wonderful study, but it's a study only of, soft tissue structure and not really a representation of what a person is necessarily feeling. Yani MR aslında sizin gerçekten yumuşak dokunuzun durumunu mükemmel bir şekilde gösteren bir sistem ama aynı zamanda hastanın tam olarak hissiyatını bize yansıtmıyor. So I can't say enough about understanding that sciatic neuropathy, actual impact to the sciatic nerve proper, would produce a lot more of leg numbness. Ve burada aslında siyatik neuropathy could you please repeat it again? Yes, sciatic neuropathy impact to the actual peripheral nerve would produce like leg numbness. Hı hı. Aynı zamanda buradaki siyatik nöropati de periferaldeki sinirleri etki ederek ayakta bir uyuşma meydana getirebilir. It would spare the thigh of numbness, although there may be pain there present. Burada bacakta bir uyuşma meydana getirir. Burada da sanki ağrının yayıldığını düşünebiliriz. Most of their leg will be numb except for the medial side of their foot. Bacağın hemen hemen bütün bölgesi uyuşacaktır. Sadece ayak bileğinin iç tarafı hariç. The medial leg may also be spared because that's also saphenous nerve distribution. Aynı zamanda bacağın iç tarafı da etkilenmeyebilir. Çünkü burada bir safenöz sinir dağılımı var. So you want to think anterior and posterolateral leg, and then almost the entirety of the foot except for the medial arch. Yani hem anterior hem de posterior ve lateral bacağı düşünebiliriz. Sadece medial arkı işin içerisine çıkarmamız lazım. This is very different than radiculopathy of things like the L4, L5, and S1 spinal levels. Bu aslında L4, D5 dermatomlarından çok daha farklı bir seyir gösteriyor. Remember that the L5 nerve pathway is a little bit more anterolateral. L5 dermatomu biraz daha anterolateralde. There absolutely should include numbness of the thigh, unlike sciatic neuropathy. Aynı zamanda siyatik sinir dışında bir uyuşma da gösterebiliyor. And you can see that the S1 nerve root is a little bit more posterolateral and includes only the lateral surface of the foot. Ve S1 de posterior lateral ayağı gösterebiliyor. Aynı zamanda bacakla beraber ayağın dış tarafını kapsıyor. So if someone comes to my office and they have radiating pain down their leg, that's usually deemed sciatica, but you have to stop and think, okay, is that sciatic neuropathy, radiculopathy, or sclerotome referral? Eğer birisi ofisime gelirse ve siyatik sinirden şüpheleniyorsa bu sefer şey düşünmem lazım. Bu siyatik nöropati mi, işte radikulopati mi veya işte sklerotom bölgesi mi etkilenmiş? Onu düşünmem lazım. So when I come in February, what I want to teach you folks is how to really pinpoint these three major types of nerve referral pathways. Şubat'ta zaten geldiğinde bu aslında 3 farklı sinir hatlarını oldukça derin konuşacağız. I want to take the word sciatica and inspire people that that's not enough information to call it sciatica. Ve aslında siyatik diye tabir ettiğimiz durumun tek başına aslında siyatik demek için yeterli olmadığını da söylemek istiyorum. I want practitioners to have in their head sciatica equals more information needed. Is it peripheral neuropathy with sciatic nerve, or is it radiculopathy or sclerotome? Yani buradaki klinisyenlerin aslında kafalarında hani bu siyatik diye tabir ettiğimiz durum periferal nöropati mi, radikulopati mi veya işte sklerotom diye mi geçiyor? Bunun ayrımını yapmamız lazım.
So feeling things through this region as far as numbness versus these striped regions. Burada ki bölgeler ve dermatom bölgesi arasında baktığımız zaman ikisi arasındaki uyuşma farkını ve bölgesel olarak uyuşmayı Or, ayırt etmemiz lazım. or feeling pain referrals with no numbness and no foot involvement. Veya işte sadece ağrı belirtiyor kişi bacak boyunca ama ayak etkilenimi olmamış veya işte uyuşma da yok. This will really help make your exam more efficient and your ability to be able to help the patient be that much more effective. Gerçekten yapacağınız muayeneyi daha verimli hale getiriyor hem de insanlara daha kolay yardım etmenizi sağlayacaktır. When it comes to the sciatic nerve distributions, understand that there is a lot of ground to be covered, but not a lot of it is sensory. Siyatik sinire baktığımız zaman çok fazla bölgenin dahil edilmesi gerekiyor biliyoruz. Remember that the sensory components are more antero and posterolateral into the leg and foot. Duysal inervasyon olarak baktığımız zaman biraz daha bacağın posterolateral bölgesini konuşabiliriz. When it comes to doing a myotome exam, you'll find that multiple spinal levels will show as weakness when there's true sciatic neuropathy. Eğer ciddi bir siyatik nöropati varsa çoğu segmentte dermatomal olarak bir zayıflık göreceğiz zaten. For instance, you can see that we have multiple spinal levels of the sciatic nerve all the way from L4 down to S3. Örnek veriyorum işte siyatik sinirine dahil ettiğimiz zaman L4 ile S3 arasındaki bölgeleri söyleyebiliriz. So if someone has true sciatic neuropathy, they may test with multiple myotomes being affected. Siyatik sinir etkilenimi varsa birden fazla miyotomun da etkilenimi olduğunu düşünmemiz gerekebilir. So if you're showing up with a myotome exam where there's only one level missing, that points more towards radiculopathy. Eğer miyotom durumunda eğer tek bir bölge görebiliyorsak çoğunlukla bu biraz da bizi radikulopatiye götürecektir. I don't know how it is in Turkey, and maybe you can enlighten me, but we're finding in the United States that the exam process is being truncated greatly. What do you mean with Like trunk? being eliminated, being not done as often. They're relying more on imaging. Yeah, I'm sorry but we have this similar situation. Okay, Ee, okay. That's a Türkiye'de nasıl really big problem. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama biraz daha böyle muayeneler bazı şeyleri elemekle beraber oluşuyor veya çoğunlukla da işte görüntülemeye başvuruluyor. Amerika'da böyle. Ben de aynı şekilde Türkiye'de de benzer bir durum var. Yani çoğunlukla görüntülemeyle belli eliminasyonlar yapılıyor. This is very frustrating for we rehabilitation practitioners because we're left to do an exam, which I don't have a problem doing, but they may have been told something different based upon an MRI. Yani biz daha bir böyle rehabilitasyon uzmanlığı olarak bir muayene etmemiz lazım MR dışında. For instance, one of my patients may have on an MRI that they have a disc herniation at the L5 nerve root. Örneğin mesela hasta geldi. L5 sinir kökünde bir herniyasyon var But MR'da. they may present to my office with a distribution of more of a sclerotome referral. Ama ofise geldiğinde ve ağrı bölgesini söylediğinde biraz daha işte sklerotom olarak bir tarif de yapabilir. So this person may have gotten an epidural for the L5 nerve root, which didn't work. And I have to explain to them, well, it's because the actual pain they're feeling is from the facet joint.
Bu kişi aynı zamanda gidip işte epidural bir enjeksiyon yapabilir ve işe yaramayabilir. Benim burada aslında kişinin hissettiği ağrının daha çok faset eklemden kaynaklı olduğunu söylemem gerekiyor. So as much as I really appreciate an MRI, it should never replace a really good orthopedic examination. Yani MR aslında iyi bir ortopedik muayenenin yerine geçemez. So it's very important for us to always do our myotome, our reflex testing, and our dermatome sensory testing. Burada gerçekten refleks testleri, dermatomlar ve sklerotom gibi testlemeler yapmak gerçekten çok önemli. So if any of us have gotten a little bit lazier about completing our examination, it's more important than ever for us to actually do our exams. Yani burada aslında çoğumuz bazen tembellik yapabiliriz muayene etme konusunda. Ama gerçekten bizim için en önemli durumlardan birisi iyi muayene etmemiz. When I come and help you to learn more about this in February, we'll talk about all of the major tests that we can do to help us designate which of the 3 types of referrals they have. Ve Şubat'a geldiğimizde buradaki testlerle beraber işte nasıl bir problem var kişide tam olarak bunları konuşabiliriz. We'll combine this with the observation of those 3 charts and make sure our patient is presenting with things that match our orthopedic exam. Ve burada size gösterdiğim 3 tane tabloda yaptığımız muayene sonucunda hangisi hangisine eşleşiyor onları da kombinlemeye çalışacağız. We'll look for sources of sclerotome referral, like lumbosacral facet dysfunction and discogenic problems. Sklerotom referanslarına bakacağız ve bunlar işte lumbosakral faset problemleriyle ilişkilendireceğiz. We'll also look at sacroiliac joint provocation and how that can create sclerotome referral. Aynı zamanda sakroiliak eklem provokasyonlarının sklerotomlara nasıl sebep olacağını konuşacağız. We'll also look at how to perfect our understanding of the impingement sites for the actual sciatic nerve proper. Aynı zamanda siyatik sinirin sıkışmasından bahsedeceğiz. So we'll go over all of these tests very fully, and we'll do live demonstrations. Bütün bu testlere bakacağız. Ondan sonra bir demonstrasyon yapacağız kursta. I'll also show you some of our tricks for making sure we understand how we can stabilize the sciatic nerve and do some really great exercise strategies. Aynı zamanda siyatik sinirleri nasıl rahatlatabiliriz ve işte bunlarla ilgili nasıl egzersiz tipleri uygulayabiliriz. Bunlar üzerine konuşacağız. We'll talk about excessive therapy, accessory therapies that can be combined with our therapeutic intervention on sciatica. Aynı zamanda siyatiğe yardımcı olacak yardımcı terapi elemanlarından da ve ekipmanlarından da bahsedeceğiz. And that's pretty much it. Ve aşağı yukarı kursumuz bu şekilde olacak. Now, I figured there's probably some questions. I'm very happy to answer if you have those. Anlatacaklarım şu aşağı yukarı bunlar. Sorularınız varsa konuyla alakalı birkaç tane alabiliriz. Sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. I asked to the attenders if you have any questions. Okay. Can I ask you something first of all? Yeah, sure. I'm working with football players, and maybe because of their supporting leg or kicking leg, sometimes most of them they can come to us and complaining low back pain.
But mostly that low back pain, when they showed us, like they just show the point of the SI joint, and when we checked, like mostly that it will be the side of the supporting leg. Yeah. And as you know, the literature is a little bit confusing about like how to examine the SI joint. How many tests does it enough? What do you think about it? Yes. Like, could you please give quick Yes. infos? Yes. And we will cover this at the course. So I'm very excited to show you in person. I do a combination of cluster of Laslett and cluster of Van der Werf, both of which are the big orthopedic clusters for SI joint provocation. The reason I combine them is because I find that if I can get, basically 4 out of the 7 to be positive, then it's the best of both worlds. Hı hı. Thank you. Yeah. Ben şey soruyorum. Siyatik sinirde, pardon, sakroiliak eklemle alakalı bazen çeşitli problemler olabiliyor ve işte muayene konusunda biraz daha literatür sıkıntılı. O yüzden sen daha çok ne yapıyorsun? O da genellikle sakroiliak eklem için kullanılan 7 tane test var. Bunlardan 4'ünün pozitif olması bizi biraz daha sakroiliak eklem problemine götürüyor. One question is asking if the doesn't radiate through the legs, but if we just feel around the hip, does it could be sciatica? Typically not. Your sciatica by definition will cover the majority of the leg, and if the sciatic nerve itself is being impinged. If it's stuck in the gluteal region and the pain is only in the glute and thigh, then it may be from the posterior femoral cutaneous nerve. Bir arkadaşımız sadece kalçada hissediliyorsa ve bacağı yayılmıyorsa bu siyatik olabilir mi? Bu muhtemelen olmaz dedi. Çünkü ağrının bir yayılması olması lazım. Buradaki kalçada hissedilen problem posterior femoral cutaneous sinirden geliyor olabilir dedi. Another question, she's asking like if somebody has the sciatica problem from the childhood, does it could be cause of the like pelvic instability? Definitely, if the Mhm. yeah, it really matters of again, if the sciatica is actually sciatica, from which of those 3 designations is it? Because pelvic instability can lead to any of those 3 reasons why someone has that pain referral. Hı hı. Yani burada bir arkadaşımız şey sormuş. Yani çocuktan beri siyatik sinir yaşayan bir kişinin pelvis eşitsizliği olabilir mi? O da tabii ki olabilir ama buradaki herhangi bir 3 sebep bahsettiğimiz bu 3 sebepten herhangi birisi de siyatik sinire sebep olabilir. Pardon, pelvik instabiliteye sebep olabilir. Bazı arkadaşlar egzersiz veya işte öneri soruyor. Yani bunu şu an konuşmak gerçekten vakit olarak uygun değil. Aynı zamanda o kadar vakti de yok. Muhtemelen zaten 5 dakikada bize egzersiz veya işte öneri anlatması çok da doğru olmaz. Zaten Şubat ayında kendisi İstanbul'da bir kurs verecek. Birkaç günlük bir kurs olacak. O kursta çeşitli egzersizler ve öneriler anlatılacak uzun uzun. Thank you, Katie. We have no Yeah. more questions. Oh, Mhm. okay. Thank you Well, so much. I thank you so much for your amazing translation. You're incredible. Thank you so much. And Okay. if anyone has questions, hopefully we can answer them in February. Eğer arkadaşlar zaten herhangi bir sorunuz varsa işte veya daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız siyatik sinirle alakalı veya işte bunun tedavisi ve stratejileri hakkında zaten Şubat ayında
Katie İstanbul'a gelecek bu kurs için. Thank you all so much for your time and attention. Thank you, Thank you so Katie. much. Thank you. Osman Arkadaşlar, Hocam. Çok Webinar- teşekkürler. burada Pardon. bitiriyoruz. Evet. Herkese katıldığı için teşekkür ediyoruz. Şubat Mahsun- ayında kursa katılmak isterseniz bilgileri alabilirsiniz. Evet hocam. Ağzına sağlık Mahsun'cum. Sağ olasın. Teşekkürler hocam. Mahsum hocam. Çok sevindim öncelikle gördüğüme. Gerçekten. Bunu Ben de anlatamam. size- Mikrofonu açtım izninizle. Harikaydı. Şubat'ta da inşallah söyleme gerek yok Osman hocam. Sizi başınızda. İnşallah beraberiz. Keti hocayı Evet. karşılarız. Büyük onurla, şerefle hocam.